Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi bebek battaniyesi yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Bebek battaniyesi örgü modelini her türlü dekoratif amaçlı kırlent, yastık, yazlık, bluz, atkı, boyunluk gibi farklı alanlarda da değerlendirebilirsiniz. Ve modelin anlatımını yaparken kullanacağım tığ numarası 3 milimetre. Hazırsanız haydi modelin yapılışına başlayalım. Modelin kurulumuna 3'ün katı kadar zincir yaparak başlayalım. Üç kere 6, 18 adet zincir yaptım. 1, 2, 3. zincirin içerisine sık iğne, 2 zincir, 2 boşluk atlayalım, sık iğne, 2 zincir, 2 boşluk atlayalım, sık iğne ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Yan yana bu şekilde boşlukları oluşturmuş olduk. 3 zincir, deseni çeviriyorum. Ve buradaki 2 zincir boşluğunun içerisine sık iğne yapalım. 1 zincir, sonraki boşluğa ikili trabzan ve birinci boşluğun içerisinden 3 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. Tığda bekleyen bütün ilmekleri birlikte kapatalım. Bir zincir, yine ikinci boşluğun içerisine sık iğne, bir zincir, sonraki boşluğun içerisine ikili trabzan ve bir önceki boşluğa tekrar geri dönüş yaparak 3 kez ilmek yükseltelim. Ve tığdaki 7 adet ilmeğin hepsini birlikte topladım. Bir zincir, bakın 1 2 tekrar 3. boşluğa sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Ve ilmekleri kapattıktan sonra bir adet zincir yaparak son sık iğnenin tepesine ikili trabzan yaparak sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. İki sırada bir renk değişimi yapacağımız için bir sonraki renge geçiş yapalım. 3 zincir, tekrar deseni çeviriyorum ve buradaki ilk boşluğun içerisine sık iğne yapalım. 3 zincir,
2 fıstık ortasındaki sık iğnenin tepesine sık iğne, 3 zincir, tekrar desenden sonra gelen sık iğnenin tepesine sık iğne yaparak yan yana boşlukları oluşturalım. Buradaki hemen desenden sonra gelen sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne yapıyorum. Bir zincir ve burada yapmış olduğumuz 3 zincirin tepesine de ikili trabzan yaparak sırayı tamamladık. 3 zincir, tekrar deseni çeviriyorum. Ve burada yapmış olduğumuz fıstıklı desenlerin sayısını artıracağız. İçten başlayacağız bu kez. Buradaki ilk boşluğun içerisine sık iğne, bir zincir, sonraki boşluğun içerisine ikili trabzan ve birinci boşluğun içerisinden tekrar ilmek yükselterek fıstık yapalım. Bir zincir, hemen önümüzdeki boşluğa sık iğne, bir zincir, sonraki boşluğa ikili trabzan ve önceki boşluktan ilmek yükselterek fıstık yapalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Sık iğne ile tamamladıktan sonra bir zincir ve buradaki 3 zincir boşluğunun ortasına ikili trabzan, geriye doğru dönüş yaparak tekrar fıstık yapacağız. Bir zincir ve burada yapmış olduğumuz 3 zincirin tepesine de ikili trabzan yaparak sırayı tamamlayalım. Tekrar renk değişimi yapacağım için tığın üzerine aldım. Önce 2 ve daha sonra 2 şeklinde kapattım. Gri renk ile toplam 4 desen yapmış iken bu sırada toplam 5 tane deseni yapmış olduk. Her 4 sırada bir desen kendisini tekrar eder. Şimdi birinci sıradan itibaren gri renkli fıstık sırasını tekrar edeceğiz. 3 zincir ve deseni çeviriyorum. Buradaki ilk boşluğun içerisine sık iğne, 3 zincir ve her fıstıktan sonra gelen sık iğnenin tepesine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim.
Buradaki son zincirin tepesine de sık iğne yaparak sırayı tamamlamış olduk. 3 zincir, tekrar deseni çeviriyorum. Gri renk sırasını tekrar ettiğimiz için 4 tane fıstık yapacağız. İlk boşluğa sık iğne, bir zincir, sonraki boşluğa ikili trabzan. Birinci desen sırasını tekrar ederek sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Dört tane deseni oluşturdum ve bir zincir yaptıktan sonra zincirin tepesine ikili trabzan yaparak sırayı tamamlayarak pembe renk ile devam edeceğiz. Daima sıranın başında sık iğne yapılır. Daima sıranın sonunda ise ikili trabzan yaparak battaniye istediğimiz ölçüye gelene kadar bu şekilde yükselterek ilerletmeye devam edeceğiz. İstediğimiz ölçüye ulaştıktan sonra başlamış olduğumuz renk ile ve ön yüzden sıranın sonuna gelince battaniyenizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Kamera arkasında sizlere fikir olması adına başka bir renk ile de ördüm. Ve bu renkle de görmüş olduğunuz gibi gayet hoş oldu. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.